Kimi bekliyorsunuz? Valla Aksono Mehmet'i bekliyoruz. Onun teknesini drone'la çekeceğiz. Çekiyoruz daha doğrusu. Ha, başladınız mı? He? Başladınız mı Ha, çekmeye? çekiyorum şu anda. Belgesele koyarız dedi oğlu Fatih. Belgeselde bir katkın var yani. Evet evet. Çok acayip güzel, keyifli bir şey. Dün akşam beraberdik. Dalmaya gittiler sabah. Şimdi de geliyorlar. Canlar merhaba. Herkese kucak dolusu selam, sevgiler. Şöyle sakin ol ha. Sen sosyal Tamam, sen ver. Ver. Götür o. Tamam. Okey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi abi. Beni vereyim. Duyuyor musun? Ya İyot. iyot kokuyor. Aynen. Aynen böyle. Bugün çekiyor musun? Çekiyorum. Eline Sünger Babam eziyoruz. çıkardı, Aksana Mehmet. Aksona Mehmet çıkarttı süngerleri. Melat. Denize Türkiye'nin dünyanın en kaliteli süngerlerinden biri. Bunları temizleme işlemi yapıyoruz. Bunları bakın, suyu görüyor musun? gördüm. Bunlar temiz su çıkana kadar böyle kirleniyor, temizleniyor. Böyle. Abi. Fatih kardeşim bu arada Mehmet abinin, Aksona Mehmet'in oğlu. Evet. Böyle şey gibi alttan üstte çevire. Bu arada ciddi Efor ve ciddi bir iş yani. evet, Çıkarması bitmiyor. zor. Çıkarmasıyla bitmiyor. Temizliği devam ediyor. Bu ne kadar yapılıyor böyle? Gecede 2 kere çiğniyorsun. Bir de gece kalkıp çiğneyeceğiz. Böyle güç de gerektiriyor. Efor da gerektiriyor. Böyle ikişer kere. Böyle daha kaliteli oluyor şimdi. Daha uzun ömürlü dayanıyor. Görüyor musun abi? Çıkan suyu. Bu denizin iyotun suyu işte. Kokuyu duyabiliyor musun? Duymaz mıyım? Bu dünyanın en güzel kokularından biridir. Denizin kokusu. Evet, bu da bitti. Daha 2 apoşumuz daha var. Bak sana. Ya Şimdi. onlar suda mıydı? Evet abi. Bunu ıslıyoruz. Bunlar temizleniyor bak. Ağırlığı görüyorsun. Evet, tabi.
Biz boşuna crossfit ile uğraşmıyoruz abi. Bu da crossfit. İşte ne yapacaksın? Bak. Şimdi bak. Böyle ters düz yaparak, gördün mü? Merdane gibi. Çıkan suyu görüyorsun. Evet. Böyle alıyoruz. Yıkmadan yüzünü. İki duble rakı içtik. Hepsi çıktı. Evet abi. Bir daha geliyoruz. Bak çıkan suyu. Görüyorum, görüyorum. Bak süngerler ne kadar güzel. Gördün mü? Sarılaşıyor. Evet. Ne kadar peki? Kaç kere daha yapılacak böyle? Hadi Abi- sabaha kadar yaptın, ertesi gün yapılıyor mu? Yok abi. Artık ertesi gün bu sefer çarpıyoruz. Böyle çarparak içindeki yabancı şeyler çıksın ve şey olsun diye. Bu sefer de şeffaf su çıkana kadar bu sefer batırıp şeffaf su çıkana kadar şey yapıyoruz, çarpıyoruz. Vuruluyor Ahtapot öyle. gibi, Ha, aynen. ahtapot gibi. Ha. Şeffaf, denizin kendi suyu böyle şeffaf, hani böyle şey çıkmayacak, kirli çıkmayacak. O Duru şeffaf olacak, su ha. akana kadar temizliyorsun bunu. Çok enteresan bir iş. Zor iş yani. Öyle. Bu da Kalimnos'ta da çok sünger Evet. şey var. Simi'de de var. Abi Kalimnos dünyada süngerin başkenti olarak kabul edilir. Hmm. Yani bütün iyi Yunanlı iyi süngerciler Kalimnos'tan çıktığı söylenir. Bak. Bu da ayrı bir Bu da ahbap. üçüncüsü. Dördüncü. Dördüncü mü? Ha. Evet. Senden önce de bir tanesi çiğnemiştim. Ha. Bak. Şöyle yapıyorsun. İyi, hala var vallahi sularımızda sünger. Var abi de artık bu mesleği yapan kalmadı ya. Yani bu işi yapan artık kalmadı abi. Benim Çok dalışlarımda Çok bir de zor iş bunlar. zor tabi. Yani senin benim yapacağım işler değil. Babam bu işi disiplinle alıştığı için yapıyor. Taşlar, kütür kütür taşlar. Ha, duyuyorum seslerini. Onları temizlemek zaten amaç. Siyah var bir de sünger gibi böyle. Onlar nedir? Yuvarlak böyle siyah süngerimsi. Sünger siyah çıkar. Siyah olur sünger. Sonra sarılaşır. Peki onlar sünger mi ya hakikaten, o siyahlar? Evet ama hepsi uslu sünger değil. Ha, Deli sünger de var yani. Hepsi böyle beyazlamaz, anladın mı? ha. Bak suyu görüyor musun? Görmez miyim? Nasıl kokuyor? Ha, İyot. iyot. Bu işte aslında şey, biliyor musun? Her derde deva. Yani inanılmaz. Bu süngerin sütü diyorlar buna. Ne diyorlar? Süt. Ha. Süngerin sütü. Bunun Guatr hastalığına iyi geldiği söylenir. Öyle mi? Evet, bu sütün. Onun için bu taze çıkmış süngerden ilaç da yapıyorlar Guatr için. Aa, Ama onun bilmiyordum. formülünü biz bilmiyoruz. O özel bir şey. Babamdan bazen isterler Guatr hastaları, zehirli Guatr hastaları. Allah Allah. Hatta böyle şey yaparlar yani, hani Mehmet abi, hani lütfen rica ediyoruz hani falan diye yani. Hani çünkü bazıları ölümcül oluyormuş galiba. Ha. Bak. Gördün mü? Nasıl şimdi kuş gibi oluyor bak. Tabii. İçinden çıkanlara. Bak atıyorum şimdi. Hakikaten bak böyle şeyler. Bak. Evet. Nasıl su? Ha. İşte bu bir kültür aslında. Babam da bu kültürün son temsilcisi.
Sen yapmayacak mısın? Vallahi ben yapamam abi. Çok zor bir iş ya. Süngercilik yani çok disiplin gerektiriyor. Hani o dalış, o disiplin inanılmaz bir olay. Bunu da bu nesilde sürdürebilecek bence insan yok. Evet. Ha ben biliyorum kültürü. O ayrı. Ama hani şey meşhur bir laf vardır. Nedir o? Böyle hani zararı şeyinden ne derler ona ya? Hani ettiğin masraf şeye karşılamıyor falan. Anladım. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmiyor. Aynen. Olmuyor abi. Hani inanılmaz artık ne teşvik var bizde. Hani ne devlet desteği var. Aslında bu meslekleri yaşatılması lazım yani. Hani bu yine bakırcılık, çinicilik, ıvır zıvır gibi bir meslek. Doğru. Yani bunlara destek lazım. Öyle tek insan eliyle hani böyle insan şeyiyle olmuyor yani. Bunun mazotu var, enerjisi var, teknenin doğru. şeyi, masrafları var. Masraflar var. Öyle her şey hani her şeyi bir tek kişi yapmayla ya da 2-3 kişi yapmayla olmuyor. İlla bir devlet desteği gerekiyor. Tabii devlet yani şeyde hani biz bozkırlı bir devlet. Babamın her zaman bir lafı var. Bozkırlı bir devlet olduğumuz için bunların bu süngerciliğin, işte bakırcılığın, ıvırcılığın, zıvırcılığın, bu denizciliğin şeyi sırası belki 4000 5000. Sırada. Buna da sıra gelene kadar ömür bitiyor yani. Anladım ben. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz Fatih'ciğim. Sağ ol, Evet. var ol. Günaydın. Bir sürü balık var aşağıda. Biz pazara gidiyoruz. Bu yıl Datça nereden çıktı? Bolca'da pazarına 2 kere gitmek nasip oldu. Normalde Bolca'da dönüşte burası soğuk olduğu için hani kalmak istemiyorduk. Giderken de aslında hani direkt aşağı Yunan'a girelim diye böyle bir heyecanla burada bir gece kalıp sabah yola çıkıyorduk. Beni çekiyor. Ve seni. Sonra dönüşte ama şimdi tabii yol diyorum. Hava buna müsaade etmedi. O yüzden 4 gece burada kalmak zorundayız. Bolca'danın keyfini sürüyoruz. Hiç kimse yok. Gerçekten hiç kimse yok. Dün sabah Emre ile koştuk. Bayağı bir gittik. Benim daha önce geldiğim, o hep koştuğum bir yol var, oradan koştuk. Ben koştum. İşte bir yere kadar 2,5 kilometre. Tekrar döndüm 5 kilometre. Toplamda yanımdan 3 kere falan araba geçmiştir yani. O kadar boş, hiç kimse yok. Bir de oralarda bayağı şey var. İşte oteller falan, bağ evleri falan var. Hani Bunlar böyle da yazın. kapatmışlar. Tabii kapatmışlar. Yazın biz oradan koştuğumuzda yaz başında genelde oradan bayağı vızır vızır araba geçerdi insanlar. Otellerine falan gidiyor. Feribot geldiğinde ya da feribot gidecekse buradan arabalarda orada sıra falan olurdu. Şimdi harbiden sırayı turisti falan geçtim. Tatilci yerliler bile yok neredeyse. Bu insanlar da çoğunlukla Bolca'da da yaşayanlar kışın Çanakkale'ye gidiyorlar. Belki Çanakkale'ye dönmüş olabilirler. Feribot geliyor. Biz de pazara gidiyoruz. Büyük ihtimalle pazar boştur şimdi. Emre de burada gizlendi. Patlıcan, kırmızı kadayıfı közleme yapayım mı? Evet olur. Ama pazara bak, bomboş ya. Çok iyi. Biz ne zaman gelmiştik buraya? Geçen sefer pazara yetişmiş miydik? 7, 8 Temmuz 8. Pazara yetişmiş miydik? Ben Tabii, geldik. Ha, ben geldik diye hatırlıyorum. Tamam. Çekecek misin? Çekiyorum aşkım. O kadar boş ki. Normalde mümkün değil yazın ortasında bu pazarda böyle video çekmek.
Acayip kalabalık Önce oluyor. En son 100 liraydı buradan aldığımızda geçen Hı hı. sefer. Şimdi 150 lira olmuş böylece. Yani iyi. Çok da zam gelmiyor. 1000 lira olmamış yani. 3 ayda 150 artmış. Yalnız kalenin şu o giriş kısmı ne kadar güzel görünüyor buradan. Ha, hakikaten. Hiç buradan görmemişiz. Evet doğru. Bunları közledim hemen. Biraz yumuşak mı? Etli etli. Hmm. Zaten hemen közleyeceğim için. Birkaç da toplam patlıcan al közleme. Ne alacağım? İçine. Hani var Hangi mı topan nerede? Topan yok. Almamışlar burada. Benim ilgi alanım. Pazarımızı yaptık. Pazarımızı yaptık. Karpuz aldık. Karpuzu, Erik, üzümü. şeftali, ki. Şeftali ki. Bir şey diyeceğim. Niye hepsini bir seferde bir daha indirmenin çıkmamak peşindesin? Bir daha çıkmamak için. Beni bilirsin. Peynir konusunu biraz abarttık. Burası Ama bir şey Çanakkale. söyleyeyim mi? Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Böyle esnaflar artık kalmadı yani. Evet Peyniri hakikaten. satın aldık. Bunu bize hediye verdi yanında. Hakikaten Eskiden gerçekten bütün esnaflar Türkiye'de böyleydi. Artık böyle değil. Hani bunu versin diye söylemiyorum ama hani herkes böyle bonkör davranırdı. Biz de alırken böyle bonkör davranırdık. Artık o maalesef yok. Niye yok tabii? Şeyden de yok yani insanlara para da yok tabii. Ama Evet. aman ne diyeyim işte işinden çıkamayacağın konular. Konuş konuş nereye kadar koçum derler. Evet. Baksana avokadolar çok güzel. Baksana. Derya kuzusu. Bak bak güneşte bak. Bak derya kuzusuna bak. Ceren'in avokado Ben aşkı. çok seviyorum ya. Baya güzel. Aa Alanya'ymış bak. Şunu kaldıralım buradan. Bu önemli bir şey. Bu sünger çerçevelenir mi bu arada? Çerçevelenir valla. Harbi Hakikaten. bozulmaz değil mi? Yok Şu yok olmaz. olur mu? İyi aklına geldi. Barcığım bunu çerçeveleyelim. Bunu asalım. Doğru. Çok yani bizim için güzel bir anı bu. Kullanılmaz yani bu. Yok yok. Yani bunu gidip Kalimnos'tan satın alırsın. Ama aynısı olmaz. Değerli. Hikayesi yok çünkü. Hikayesi yok aynen. Değerli. Yeşillikler. Hay şimdilik dolaba yerleştireceğiz. Ben dün pancar almıştım. Pancar düdüklüde haşlandı. Kökleri saplarından ve yapraklarından da Arındı.
Hayır arındı değil, yemek yapacağım. Öyle söyleniyor. Hı. Arındı. Isırgan aldık kahvaltı için. Kırmızı soğan aldık. Kırmızı Çünkü neden? soğan. Domates salatası çok güzel oluyor. Evet. En sevdiğim şey soğan. Roka fesleğeni. O roka değil ki. Onun içinde semizotuymuş O o. semizot. Patlıcani. Onlar yerde dursun. Onları közleme yapacağım. Hadi bakalım o zaman. Herkese rastgele. Ben koşuya, Emre yemeğe. Emre yemeğe. Bozcaada'da 3. akşamımız. Havadan dolayı buradayız. Bugün Perşembe. Cumartesi buradan çıkalım diye düşündük Ceren'le ama hava biraz değişti. Ceren şu an dışarıda ders yapıyor. Ben de az önce havayı bir tekrar kontrol ettim. Belki buradan yarın çıkabiliriz. Yarın çıkarsak Cuma akşamı, yani Cuma günü çıkarsak Cuma akşamı Marmara Adası'nda oluruz. Cumartesi sabah da Marmara Adası'ndan çıkarız. İstanbul'da oluruz. Pazar akşamı olacağımıza Cumartesi akşamı oluruz. Şimdi Ceren'e söyleyeceğim birazdan. Bakalım tepkisi ne olacak. Bu arada ben ne yapıyorum derseniz, ocakta şu ışığı açayım. Biber közlüyorum. Böyle alüminyum folyo seriyorum bunları közlerken. Az önce de patlıcan közledim. Ondan sonra tabisi de viskimiz yemek yaparken her daim hazır. Ceren'i göstereyim size. Yağmur yağıyor. Rüzgar da bu taraftan böyle geldiği için burası çok şey oldu. Nedir o? Islandı. Buradaki minderleri kaldırdım. Buraya koydum. Pedestalların örtülerini örttüm. Kendi kendine giriyorlar. Çünkü orası marina değil. Ceren de burada ders yapıyor. Ders yaparken de dedikodu yapıyoruz. Emre YouTube açık ya. Evet. Bozcaada çok boş. Yakıtımızı aldık. Bozcaada da böyle yakıt şeyi geliyor. Arabası geliyor. Oradan işte geldiğimiz gün almıştık zaten yakıtımızı. Adam bak böyle. Böyle kıçtan yanaştık. Buradan böyle zıplayarak karşıya geçiyoruz. Hadi. Yerimiz güzel. Bir sıkıntımız yok. Yanımıza kumru bir teknesi geldi. Onlarla merhabalaştık. Bizim takipçilerimizdenmiş. Muhabbet ettik güzel güzel. Durum böyle. Bak, ayağına çorap giy dedim onu. Ayağıma çorap var ki. Göster. Bir şey diyeceğim, kameralar ayağımı götürecek halim yok. Biberlerimi kontrol edeyim. Evet. Bunları şey yapacağım. Soyacağım güzelce. Patlıcanları da böyle suyu akıyor. İyi oluyor. Soyacağım. Doğrayacağım. Ondan sonra sarımsak, zeytinyağı, tuz, biraz limon. Böyle onlarla karıştıracağım. Çok güzel. Salata, meze güzel oluyor. Yapınca paylaşacağım. Közleme işi bitti. Soydum. Sarımsak, zeytinyağı, tuz. Çok azıcık da nar ekşisi koydum. Onu döndürdüm. Böyle şimdi üzerine. Bu videoyu izleyenler ne diyecek biliyor musun? Hı. Emre abi sen çok yaşa ya. Emre abi vallahi eve gittim eşime dedim ki şey yap, közleme yap. Şimdi böyle. Gerçekten çok şanslı bir insanım. Çok güzel yaptın ha. Karıştırıyoruz.
Bu arada anında rüzgar ve yağmurun artmasıyla tekne sallanmaya başladı. Anlık olarak bir anda. Şimdi bu aslında hani yenmeye hazır. Ama ve lakin bir gün dolapta beklese bu patlıcan gözlenmiş patlıcanla biber şu sosu içine bir çekse ondan sonra daha Ama öyle zeytinyağlı yemeklerde öyle ya. Bir gün buzdolabında bekleyince çok daha lezzetli Evet, evet, oluyor. evet. Dinleniyor. Aslında hani zeytinyağı dışında şey de öyle. Mesela bulgur, pirinç pilavı ne yaparsan yap makarna dışında. Bence piştiği anda değil böyle biraz dinlendiğinde. Pilavı böyle yarım saat 45 dakika dinlendi Tam o kadar ama işte. ertesi günü değil. Yok yani. ertesi gün değil, hayır biraz dinlendiğinde. Tabii. Şeyler zeytinyağlar bir gün buzdolabında. Evet öyle taze fasulye ki bu akşam taze fasulyemiz var. Dün yaptık. Evet bir de şey var. Ne var? Köfte. Köfte. Senin en sevdiğin. Çocuk menüsü. Dur, bir şey daha En söyleyecektim, sevdiğim ben yemek unuttum ya. Gerçekten. Köfte, patates. Çocuk menüsü. Ama köfteyi ben yaptım. Yani öyle her şeyde Emre yapmıyor. Öyle şey yapmayın hemen işte Emre kaptan falan değil. Köfteyi ben yaptım. Tamam. Ha. Sen yoğurdun. Sen Yoğurmadım böyle, sadece sen Emre. böyle çap yaptın. Ben de pişirdim. Tamam, gibi yoğurdum. oldu bu. Hani bu tuttu, bu getirdi, bu pişirdi, bu yedi. Bu da hani bana Soğanı dedi. kim rendeledi? Yahu içini sen yaptın. Ha. Sen yoğurdun. Sadece sen pişirdin. Ben pişirdim. Niye ben pişirdim sor. Neden sen pişirdin? Döndür. Döndürüyorum hoşçakalın. Etrafa yağ sıçramasın diye. Ya yalana gel. Emre'nin şöyle bir durumu var. Mesela atıyorum karpuz kavun kesecek. Böyle büyük meyve kesilecek diyelim. Asla bana kestirmiyor elimi keserim diye. Evet. Ondan sonra ya da kızartma gibi bir şey yapılacak. Ben kendimi yakarım. Hani ben sanki böyle hayatımda hiç kızartma yapmamışım, meyve soymamışım gibi şey yapıyor. Ben yanmayayım diye bana da kızartma yaptırmıyor. İşte şunu çevireyim mi mesela kızartmayı çevireyim mi? Yok elleme ben yaparım. Benim değerlimsin çünkü. Evet teşekkürler. Aşk. Evet. Patlıcan burada. Taze fasulye Ni 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 orada. ni ni. Ni 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 ni. Yakınlaşındayken şey yaptım. Döndürdüm. Durum böyle. Evet. Bugün taze fasulyemiz var. Köfte var. Köfte var. Ben şimdi domates soğan salatası yapacağım. Pilav var dünden. Pilav var çok az. Pırasalı pilav. Pırasalı pilav. Pırasa. Pancar var. Ha, pancar var. Pancare. Aynısını pancarı haşlayıp aynı sosla pancar yapıyoruz bir de. Çok güzel oluyor. Bir de bayağı kalıyor. Böyle bir hafta falan rahat kalıyor. Böyle şey. Valla biz yani her yemekte o pancarı yiyoruz ve her hafta yapıyoruz bunu. Evet. Pancarsız çok da sağlıklı bir şey evet, bu arada. Pancarsız bir soframız yok bizim Geçen yani. gün okudum bu arada. Dünyanın en sağlıklı sebzesi en içeren değil yani bayağı en başta pancar yazıyordu. Ama tabii o değişiyor. Arada şey de yazıyorlar. Yaban mersini falan. Sonra o ikinci sıradaydı. Neyse. Ya olsun pancar sonuçta birinci, ikinci, Aynen. beşinci. Sağlıklı. Başka Seviyoruz başka yani. neyimiz vardı? Bu kadar herhalde. Başka bir şey yok. Bir de sabahtan kalan salatayı da yiyelim. Şey neydi? yaptık sabah. Isırgan otuyla Isırgan otu. salata yaptık. Pırasa, ısırgan otu, kuru biber, Kuru biber. zeytinyağı, tuz. Bu kadar. Hadi bakalım.
açmaza gerek yok. Yok yok, gerek yok. Isırmacayı oraya bağladım. Köşeye. Daha fazla geri gitmez zaten. Ay şu motosiklete üzüldüm ya. Ha.